Benim spora başlarkenki en büyük motivasyonum kızlara çekici gelen bir erkek olmaktı. Ne sağlıktı ne psikolojik tarafıydı. Sadece tek düşündüğüm şey dış görünüşümdü. Çoğu insan şu anda bunu böyle söyleyemese de dese de işte ben sağlıklı olmak istiyorum, ben biraz daha şu olsun bu olsun. Çoğu insanın da amacı günün sonunda karşı cinsi etkilemek. Bir noktaya kadar. Böyle bir isteğin bulunmasında da kendimi oldukça haklı görüyorum. Çünkü eğer sen de benim kadar tombik olsaydın ve eğer sen de benim kadar görmezden gelinseydin, günün sonunda bu durumdan çıkmak için farklı yollar arardın. Benim en büyük nedenim kızlardı. Kızların dikkatini çekmek. Belki senin için de aynısıdır. Belki senin için de karşı cinsin dikkatini çekmek şu anda en üstte yer alıyordur. Ama günün sonunda nedenini belirlemek. Benim yaptığım gibi. Çünkü her gün şunu düşünüyordum. Ulan ben kilo verirsem daha çok kızlar etkilerim. Şöyle olur, böyle olur, daha güzel gözükürüm. Özgüvenim artar, çok daha iyi olurum. Ve diyelim ki senin sağlık sıkıntıların var. Bazı sağlık sorunların, insülin direncin olsun, başka bir şeyin olsun. Seni gerçekten rahatsız ediyor. Ve eğer sen evet ben kilo vermeye şu anda kızlar için başlayacağım dersen garip olur. Ya da günün sonunda kızları düşünürsen garip olur. Çünkü senin en büyük hedefin belki de bu insülin direncini kırmak, belki de diyabet olmaya çok yakınsındır. Belki de şeker hastalığının ucundasındır ve kendine demişsindir ki ben şeker hastası olmayacağım. Bu yüzden gideyim, sağlığıma dikkat edeyim, daha iyi besleneyim, birazcık kilo vereyim. Senin en büyük nedenin bu konuda sağlık olurdu. O yüzden kilo vermeye başlayacağın zaman çok net bir şekilde, aşırı temiz bir şekilde hangi yoldan gideceğini belirleyebilmek için hedefini, nedenini belirlemiş olman lazım. Eskiden yürüyüşe ya da koşuya çıktığım zaman 2 tur koşardım, 3. turda yürürdüm. 2 tur koşardım, 3. turda yürürdüm. Tam yorulduğumda, tam bırakacağımda belki de böyle 1,5 tur koşmuşumdur, yarım tur daha vardır koşmam gerekiyordur. Her zaman hedefimi hatırladım. Dedim ki ben şimdi 3 haftada hedefime ulaşacaksam burada bu yarım turu koşmamak beni 4 haftada ulaştıracak. Ama dedim ki ben daha çekici birisi olmak istiyorum. Ve bu ne kadar hızlı olursa, ne kadar kısa zamanda olursa benim için o kadar daha iyi olur. Ve her zaman da bunu düşünerek ilerledim. Bu her zaman benim sınırlarımın ötesine geçmemi sağladı. Bu yüzden otur ve düşün. De ki benim hedefim ne? Benim amacım ne? Bundan utanmak zorunda değilsin. Bu illa sağlık olmak zorunda olmayabilir, psikoloji olmak zorunda değil, kızlar olmak zorunda olmayabilir. Ama günün sonunda senin amacın ne? Belki de o kadar özgüvensizsindir ki. Göbeğinde bir yerin vardır ve dersin abi bu olmamalı. Gerçekten inanılmaz rahatsız ediyor. O zaman git onun üzerine çalış. Hedefin bu olsun. Her gün ama her gün o göbeğin küçülürken hayal et. Ya da hedefin kızlarsa artık nasıl bir kızlar bilmiyorum ama. Diyelim ki bir tane kız var aklında ve o kızı etkilemek istiyorsun. O kızı etkilediğini hayal ederek gününe başla. Çünkü sen hedefini net bir şekilde görmediğin sürece vücudun sürekli olarak sana şunu soracak. Biz niye bunu yapıyoruz? Neden gidip de şu anda kendimi aç bırakıyorum? Neden gidip de şu anda kilo vermeye çalışıyorum? Belki de kilo almaya çalışıyorum. Niye? Kendine bunu düzenli olarak hatırlatmak, sana o ihtiyacın olan motivasyonu sağlayacak en temel unsur. Bundan 2-3 yıl önce tam da böyle diyet zamanlarım, tam kendimi adam akıllı bir diyete adadığım zamanlar, annem bir gün elinde küçük bir pastayla çıka geldi. Dedi ki Furkan doğum günün kutlu olsun. Çok güzel. Ben de dedim ki anne ben bu pastayı yemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir jest. Doğum günümü kutlamışsın. Seni çok seviyorum. Hediye için teşekkür ederim ama ben bu pastayı yemeyeceğim. Aradan bir yarım saat geçti. Annemin ne kadar üzüldüğünü gördüm ve dedim ki tamam ben gideyim bir şu pastayı yiyeyim. Gidip de hayırsız evlat olmanın bir anlamı yok. Ve gittim oradaki pastanın tamamını yedim. Bildiğin yani şu boyutlarda bir pastaydı. O kadar da inanılmaz büyük değildi ama küçük de değildi. Ve oturdum onun hepsini yedim çünkü çok pişman olmuştum. Buradan şuna varacağım. Benim bu yaptığım hatayı yapma. Eğer özel bir günse, arkadaşının doğum günüdür, bir şeydir, birisinin nikahıdır, odur budur. Ama gerçekten özel bir gün. Bayramlardan bahsetmiyorum. Yalan söylemeyeceğim. Evet bayramların manevi bir değeri olabilir ama günün sonunda sana özel. Belki de hayatın boyunca bir daha görmeyeceğin bir şeydir. Arkadaşının doğum günü. Belki önümüzdeki yıl arkadaşını bir daha görürsün görmezsin. Git o çocuğun doğum gününde pastasını ye. Bir dilim pasta içinde oturup abi ben diyetteyim yapma. Ya da misafirliğe gitmişsindir ya da sevgilinle dışarı çıkmışsındır. Kızın canı bir şey istiyordur. Hadi bunu yiyelim mi yiyelim mi? Otur ye. Onun mutluluğundan daha önemli değil. En azından ben hayatıma bunları böyle uyguluyorum. Ama ben hiçbir zaman markete gidip de bir tane çikolata alayım demem. Ben hiçbir zaman gidip de abi oturayım bir tatlı yiyeyim, eve bir tatlı sipariş edeyim, gideyim bir tatlı alayım demem. Hiçbir zaman. Tek başıma oturup da bunları yapmam. Ya da diyelim ki bir arkadaşım bisküvi almış. Furkan şu bisküviden bir tane ister misin? Hayır. Bir tane bisküvinin günün sonunda beni öldürmeyeceğini biliyorum. İnsanlar bunu her söylediğim zaman şey yapıyor. Çok abartmıyor musun ya işte gel şunları yiyelim bunları yapalım. Hayır. Senin bana o bir tane bisküviyi vermen, benim yarın öbür gün ikinci bisküviyi de kabul etmem demek. Ve bu bisküvilerin zamanla birikmesi benim diyetimden çıkmam için yeterli bir sebep. Sana şunu da söyleyeyim. İlla bu bisküvi olmak, bu olmak zorunda değil. Annem de mesela evdeyken bana sürekli şunu söylüyor. Hadi bu hafta KFC tavuğu yapalım. Biz yapalım. Dışarıdan söylemeyelim ama yapalım. Dışında ne var onun? İşte mısır gevreği var. Yağda kızarıyor zaten. Sağlıksız genel olarak. Yanında barbekü sos var, ranch sos var. Ve anneme diyorum ki hayır anne yemeyeceğiz. Bana şunu söylüyor. Furkan zaten ayda yılda bir kez yiyoruz. Diyelim ki ayda bir kez yiyoruz.
Biz ayda bir kez aynı zamanda hamburger de yapıyoruz. Biz ayda bir kez aynı zamanda farklı kızartmalar da yapıyoruz. Bunların hepsini ayda bir kez yaptığın zaman günün sonunda haftada bir, haftada 2 sıklığa çıkıyor sağlıksız beslenme. O yüzden eğer diyetteysen ve gerçekten de abi ben şu anda kilo vereceğim diyorsan benim yaptığım gibi zamanında her şeye hayır demen gerekiyor. Ama eğer manevi bir değer teşkil etmiyorsa. Ben o gün annemin bana aldığı pastayı yemedim ve daha sonrasında inanılmaz pişmanlık duydum. Şu anda ne zaman bir arkadaşımın doğum gününe gitsem ya da benim doğum günüm olsa gıkımı çıkarmadan o pastayı yok ediyorum. Çünkü en azından ben normalde inanılmaz katı bir diyetteyken benim o pastayı orada oturup yemem, oradaki insana benim ne kadar çok değer verdiğim ve ne kadar çok saygı duyduğumu gösteriyor. O kadar değer verdiğim birisi olmasa, o pastanın benim için bir ağırlığı olmasa, ben oturup da o pastayı orada yemesem, demek ki gerçekten de karşımdaki insana o kadar da değer vermiyorumdur. Ama verdiğim için ve günlük hayatta bana gelen tüm zevk içeren, manevi değeri olmayan kötü beslenmelere hayır dediğim için benim o pastayı yemeye hakkım oluyor. O yüzden eğer gerçekten de kilo vermek istiyorsan en başta yapman gereken şey gereksiz, diyetini bozacak şeylere hayır demek. Belki de kilo vermek deyince akla gelen ilk madde olabilir ama aynı zamanda en güçlü madde ve bunun nedenini sana birazdan söyleyeceğim. Zamanında ben Fat Secret diye bir uygulama kullanıyordum. Bu herhangi bir şekilde reklam değil, sadece ben kullandığım için söylüyorum. 3-4 yıl boyunca kullandım ve gerçekten de işime yaradı. Orada gidip kalorilerimi sayıyordum. Ne yiyorum ben günlük olarak, ne yemiyorum. Tam olarak bu. Sabah yediğim şeyleri yazıyordum. Bazen bir gün öncesinden yarın ne yiyeceğimi hesaplıyordum ve onları tek tek yazıyordum. Bunu yapmak bana şunu kattı. Ben o gün yiyeceğim şeyleri yazdığım zaman ve diyelim ki günlük olarak 2000 kalori almam lazım. 2000 kaloriyi aldım. 2000 kalorinin üstünde hiçbir şey yiyemiyordum. Bir tane çiğdem bile, çekirdek, bir tane poğaça bile, herhangi bir şey benim diyetimde bulunmadığı için o gün tüketmiyordum. Aslında evet, ne kadar kalori aldığını görmek de inanılmaz önemli bir unsur. Sonuçta günlük harcadığın kalorinin üstüne kalori alırsan, yani giren enerji, çıkan enerjiden çok olursa bu sefer kilo alacaksın. Ama aynı zamanda bu kalorilerini takip edebilmek senin oraya yazdığın yiyecekler dışında bir şey yememeni de sağlıyor. Bunu da en kolay yapabilmenin yolu şu. tdeecalculator.net'e giriyorsun ya da neyse, ben linkini şu anda buraya koyacağım. Bu da reklam değil. Bu web sitesini sana uygun olan şekilde dolduruyorsun. Ondan sonra gidip günlük yediğin şeylerin miktarını yazarak kalorisini hesaplıyorsun. Ben bu sayede artık bunu 2-3 yıl boyunca yaptığım için, her yemeğin, her yediğim şeyin kalorisini oturup hesapladığım için gittiğim zaman bir restoranta, oraya buraya, dışarıda bir şey yediğim zaman elime aldığım anda o yemeği az çok kalorisini tahmin edebiliyorum. Bir yerden sonra zaten bu otomatikleşiyor. Ben oturup da bir evde yemek hazırladığım zaman da ben onun kaç gram yağ içerdiğini bilmek zorunda değilim. Ne kadar pilav içerdiğini, ne kadar tavuk içerdiğini bilmek zorunda değilim. Ama baktığım zaman diyorum ya bu 1000-1200 kalori civarı bir şeydir. Asla da sekmiyor. Kilomu korumak istediğim zaman da koruyabiliyorum. Ve 2-3 yıl boyunca da bunu tekrar ettiğin zaman artık senin önünde kilo vermek için en önemli olan unsur yaratılmış bulunuyor. Yani kalorilerini saymak ve o kalorilerin dışına çıkmamak. Benim ilk kilo vermeye başlama hikayem 10. sınıfın ara tatilinde olmuştu. 15 tatildeydik ve 15 tatilde ben her sabah çıkıp o az önce söylediğim 2 tur koşu, bir tur yürüyüşü yapıyordum. Yanımızda bir tane park vardı, 2 tane basketbol sahası genişliğinde bir park ve oraya gittiğimde sürekli orada koşardım, sürekli orada yürürdüm her sabah. Aynı saatte. Ama şöyle bir sıkıntı vardı, ben ağırlık çalışmıyordum. Eve gittiğim zaman formaliteden 3-5 tane şınav, 3-5 tane squat, 3-5 tane mekik, evde artık neler yapılabiliyorsa ve günü bunlarla bir şekilde kapatıyordum. Ama daha sonradan olan şey şuydu. Benim vücut ölçülerim o kadar kötüydü ki 30-31 santim kolum vardı, 96 santim belim vardı, 96 santim ve 106 santim kalçam vardı. Ve benim ağırlık çalışmadan bu kiloları vermeye çalışmam, günün sonunda kollarımın daha da incelmesine, 29-30 santime düşmesine, aynı zamanda ama belimin de incelmesine sebep oldu. Şimdi belimden belki 10 santim gitti. Artık 86 santim belim vardı. Ama kollarım da 29-30 santim. Küçük bir referans alabilmen için örnek vereyim. Benim şu anda kollarım 37-38 santim ama belim 78-79 santim. Yani aradaki orantıya bak. Eskiden çubuk kraker gibi kollarım vardı. Çünkü tüm gün oyun oynardım. Hiçbir şekilde fiziksel aktiviteyle uğraşmazdım. Belim, popom kocaman olurdu ama kollarım incecik olurdu. Çünkü onları hiç zorlamıyordum. Bir insanın, kadın da olsan, erkek de olsan, kilo verirken yapması gereken ilk şey, diyeti falan boş ver. Bak o kadar ciddiyim. Tamam. Diyet olmadan kilo vermem mümkün değil. Bunların farkındayım ama diyet %50 ise ağırlık çalışmada %50. Kardiyodan bahsetmiyorum. Yürüyüşten, koşudan bahsetmiyorum. Bunları her zaman yaparsın. Ama eğer kilo vermek istiyorsan, vücudum daha sıkı olsun istiyorsan, özellikle de erkeksen ağırlık çalışmama gibi bir lüksün yok. Hem sana şöyle güzel bir şey de söyleyeyim. Ağırlık çalıştığın zaman, daha fazla kas inşa ettiğin zaman bunlar senin bazal metabolizma hızını da arttırıyor. Yani sen tüm gün yatsan yatakta, hiçbir hareket etmesen, gözünü bile kırpmasan iç organlarının ve kaslarının kullandığı enerjiyi arttırıyor. Çünkü daha fazla kasın var. Normalde sen atıyorum 1500 kalori alıp kilo alacakken şu anda belki 1700-1800 alıyorsun ve kilo almıyorsun. Çünkü artık daha kaslısın. Aynı kiloda olsan bile. Bu yüzden ağırlık çalışma, kas kazandığın zaman
senin metabolizmanın daha da hızlanmasını sağlıyor. Bu yüzden gidip dışarıda yürüyüş yapmak, onları yapmak, bunları yapmak yerine, ki bak bunları da yapabilirsin. Bunları zaten yap. Bunlar sağlıklı olan şeylerdir. İnsansın, hareket et. Ama ağırlık çalışmayıp sadece yürüyüş yapıyorsan, sadece koşu yapıyorsan şunu bil ki bunların hiçbir değeri yok. Acıktığım zaman beni en çok hayata tutan şeylerden bir tanesi buydu. O da, hatta şu anda yanımda da, şunu kafaya dikmek. Bu 1,5 litrelik bir matara ve ne zaman ben acıksam alırdım bu suyu kafaya dikerdim. Ya da kahve, 2 kupa. Ne zaman acıksam, ne zaman bir miktar açlığım olsa giderdim kahveyi ve suyu abanarak içerdim. Sonuna kadar. Çünkü günün sonunda senin mideni bir şekilde doldurman sıvıyla, kalorisiz bir sıvı, sağlığa zararlı olmayan bir sıvı, kahve, çay, su, özellikle su. Senin mideni bunlarla doldurman, midende tokluk hissi, yani grelin hormonunu baskılıyor ve tokluk hissi yaratmana sebep oluyor. Ben ne zaman acıksam ve yemek yiyemeyecek olsam, kalorim olmasa öğünüme daha yaklaşmamış olsam, otururdum sıvı tüketirdim. Küçük de bir taktik vereyim. Eğer karnın açsa, daha sabah hiçbir şey yemediysen, oturup aç karnına kahve içmek, senin kortizol seviyelerini yükseltecektir. Daha açsın ve o yüzden sabah aç karnına vücuduna kafein almak bu vücudundaki kortizol salınımını artırıyor ve senin vücudunu biraz daha stres durumuna sokuyor. Ki stres durumunda olan vücut daha fazla yemeğe meyillidir. O yüzden eğer kahve de içeceksen, açlığını bastırması için, grelin hormonunu bastırması için kahve de içeceksen yanında birkaç kaşık bal da tüketebilirsin. Sonuçta doğal. Şeker mi? Şeker ama doğal bir şeker ve aynı zamanda testosteron seviyelerini yükselten bir şeker. Evet, bal testosteron seviyelerini yükseltir. Bu yüzden eğer kahve içeceksen de yanında balla tüket. Ama diyelim ki öylesine acıktın, kahvede içmeyeceksin. Suyu al ve sonuna kadar, mideni doldurana kadar, miden ağrıyana kadar iç. Eğer kilo vermek istiyorsan günün sonunda aç dolaşmak da zorundasın. Ve açlığını baskılayacak, açlığını önleyecek şekilde taktikler geliştirmen de diyetini uygularken ki en önemli silahların. İkinci maddemiz sağdan soldan gelen kalitesiz atıştırmalıklara hayır diyebilmektir. Yüksek şekerli, yüksek yağlı şeylere hayır diyebilmekti. Diyetini bozmuyordu evet ama günün sonunda sana bir şey de katmıyordu, hatta senden bir şeyler götürüyordu. Psikolojik olarak. Kendini başarısızlığa uğramış hissediyordun. Ve benim bunlara hayır diyebilmemdeki en büyük etken benim ne zaman diyetimi bozacağımı bilmemdi. Şöyle düşün. Sen diyete başladın. Abi 2-3 hafta içinde bir gün hamburger yeriz ya dersen, yarın arkadaşın derse ya işte Furkan gel bak şöyle çok güzel bir hamburgerci açılmış, gel beraber gidelim orada bir şeyler yiyelim. Sen de muhtemelen şunu dersin. Ya 2-3 hafta sonra yiyeceğime şimdi yiyeyim. 2-3 haftaki sonraki hakkımı şimdi kullanayım. 2-3 hafta sonra geliyor diyorsun ki abi ya zaten 2-3 haftada iyi gidiyorum, kilo veriyorum, bir tane hamburger yesem sıkıntı olmaz. Çünkü diyetini ne zaman bozacağın, ne zaman cheat meal yapacağın belli değildi. Ama benim net bir şekilde her ayın sonundaki cumartesi diyetimi bozma alışkanlığım vardı. Cumartesi günü çünkü annem hafta sonları çalışmıyordu ve hafta sonu cumartesi günü de hiçbir yemekle uğraşmak istemediği için biz cumartesi günü dışarıdan söyleyerek geçiriyorduk ve ayda bir kez bunu yapıyorduk. O yüzden her ayın son cumartesi günü benim hamburger yiyeceğim kesindi. Canım o an ne çekiyorsa, o ay ne çekiyorsa, ne yemek istiyorsam annemle beraber oturup ondan bol bol sipariş ediyorduk, yiyorduk. Bu da benim diyetteki en büyük diyetimi bozmama silahım oldu. Çünkü ne zaman diyeti bozacağımı biliyordum. Yarın arkadaşım bana Furkan gel hamburger yiyelim dediği zaman hayır. Ay sonu zaten yiyeceğim. O belli bir gün. Belki de hatta takvimden bakıp hangi gün olduğuna, atıyorum ayın 28'dir, 29'udur. Yiyeceğim belli. Niye ben gidip de diyetimi bozayım? Bu senin için tatlı da olabilir. Belki bisküvidir. Nasıl bozmak istiyorsan. Aşırı sevdiğin bir bisküvi vardır. İnanılmaz bayılıyorsundur. Ben zaten 2 hafta sonra şu gün yiyeceğim bunu. Belki öğlen, belki akşam. Niye şu an gelip seninle yiyeyim ki? Zaten yiyeceğim tarih belli. Bana en büyük motivasyonu sağlayan şeylerden bir tanesi, vücudumun daha iyi gözükmesi dışında, diyetimi ne zaman bozacağımı net bir şekilde bilmemdi. Bir insan bana bir teklife geldiği zaman onu çok net bir şekilde reddedebiliyordum. Çünkü zaten ben bunu yapacaktım. Sadece bir miktar daha beklemem gerekiyordu. Diyetini ne zaman bozacaksan, bu çok sık olmasın bu arada, haftada 2-3 gün bozacağım falan deme. Ama atıyorum 2 haftada bir, ayda bir bozacaksan net tarihlerin belli olsun. Hatta mümkünse sabah mı, akşam mı, öğlen mi bunları da belirle. Bu sayede ne kadar nokta atışı olursan diyetinde de o kadar nokta atışı kilolar verirsin. Eğer bu videodan verim aldığını düşünüyorsan açıklamalar kısmındaki WhatsApp kanalına da göz atabilirsin. Orada da günlük olarak düşüncelerimi paylaşıyorum. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.